Selam canlarım, ballarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum arkadaşlar. Şükür kavuşturana diyorum. Bugün yine gündemimiz çok yoğun arkadaşlar. Konularımı özenle seçtim. İlmik ilmik iledim sizler için. Bütün hazırlığımı yaptım. Akşam saat oldu 10 ve sonunda kameranın karşısına sizler için oturdum canlarım. Gündem nasıl söyleyeyim size? Çok denilecek olaylar var. Uzun süredir bakamamıştım gündeme. Yani bakmamla zaten gördüklerime şok olmam bir oldu arkadaşlar. Candan kardeşlerin olayı mı dersiniz? Efendime söyleyeyim Mustafa Sandal'ın açıklamaları mı dersiniz? Hak versem mi bilemiyorum bir yandan. Sinan Akçıl'ın açıklamaları mı dersiniz? Ve daha birçok konumuz var arkadaşlar. Girişi daha fazla uzatmıyorum canlarım. Başlasın videomuz. Evet canlarım ballarım. Şimdi benden biliyorum Afra ve Mert'le ilgili ve onların özel hayatıyla ilgili açıklama bekliyorsunuz. O konuya geleceğim arkadaşlar. Öncelikle başa ben Candan kardeşlerin olayını almak istiyorum. Çünkü bütün enerjim yerindeyken olaylarla ilgili söylemek istedim. Ne varsa hemen önden pataküte söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani şimdi Nihal Can'dan Bahar Can'dan bir story attı. Geçtiğimiz günlerde. Ve storiesinde itham ettiği kadın kız kardeşi, evli olan kız kardeşi. Gerçi ben onların evliliklerinde prosedür olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz çocuk başka kızlarla falan da görüldü. Zaten ayrı evlerde yaşıyorlarmış falan filan. Yani böyle evlilik olmaz benim bildiğim. Hani benim bildiğim evlilik bir arada yaşarsın, bir sorumluluğun olur. Hani bir bütün olursun, eş yani hani adı üstünde eş, o senin eşin olur. Yani hani sen onunla birlikte bir hayatı paylaşırsın ve bu evliliklerde her zaman niyet bir ömür. Hani bu dünyada ahirette falan filan. Şimdi arkadaşlar Bahar Can'dan bir story atıyor. Diyor ki eski sevgilim, tam cümlesini söylemek istiyorum. Ablam eski sevgilime takmış durumda. Bakın takmış durumda. Nihal'i taktığını iddia ediyor. Rica ediyorum baskı yaratalım, uzak dursunlar. Zaten psikolojim bozuk. Psikolojim bozuk zaten diyor. Ardından gelen storylerde aynı zamanda sadece ablasını değil annesini de itham ediyor. Biliyorsunuz ki annesi öğretmen. Annesinin onları böyle yaptığını söyler. Eski sevgilisiyle ablasının arasında annesinin yaptığını, bunun onun evinde bir araya geldiklerini, Bahar hapisteyken bir araya geldiklerini, sonra işte kaldıkları otel odasıdır, carttır, curttur. Böyle iddialar devam ediyor arkadaşlar. Ben okuduklarıma, gördüklerime inanamıyorum. Siz daha yeni çıkmadınız mı hapisten, cezaevinden? Nihal Can'dan anoreksiya yakalandığı için çıkmadı mı? Annesi çıkmadı mı? Benim kızım işte şu kadar 30 kilolara 40 kilolara kadar düştü. Ölümlerden döndü. Evlatlarım masum diye çıkmadı mı? Yani Bahar yeni çıkmadı mı içeriden? Bakın daha yani ne bileyim benim için benim gözümde cezaevi arkadaşlar şey yani nasıl söyleyeyim hani gidersin cezanı çekersin iyisiyle kötüsüyle azıyla çoğuyla hakkıyla hukukuyla çekersin. Çıkıyorsan eğer masumsundur artık çünkü bedelini ödemişsindir. Olması gereken bu. Bir bedelini ödemişsindir. Sonuç olarak cezanın bedelini işte ödemişsindir de o şekilde çıkıyorsundur falandır filandır. Ama burada ne bileyim hiçbir şekilde bir uslanma yok her şeyden önce. Bir bu. İkincisi şimdi bu Bahar'ın eski sevgilisi iddia edilen kişinin maddi durumu hani yüksek bir kişi. İddialara göre annesi bu sebepten dolayı Nihal'le onun arasını yapmaya çalışıyor. Hani biraz da sen kopar gibilerinden. Yani iddialar çok büyük. İddialar çok yüksek. Benim midem bulandı. Artık yani kız kardeş ya yani. Bakın kız kardeş o kadar değerli bir şey ki. Yani sen nasıl böyle bir şey, bakın yargılamıyorum ama asla doğru bulmuyorum. Çok çirkin buluyorum, çok kötü buluyorum. Açık konuşayım, Bahar'ın da Nihal'in de bu yaşadıkları ile birlikte psikolojilerinin bitik olduğunu ve bu şekilde devam etmeleri takdirde hayatlarını mahvedeceklerini düşünüyorum. Burada aile faktörünün de çok fazla rol aldığını düşünüyorum. Annelerinin eğer ki iddialar doğru ise, bakın iddialar doğru ise, sonuç olarak ben %100 orada bulunmadığım için %100 bir şey diyemiyorum ama iddialar doğru ise bu kızların hayatlarının mahvolmasında annelerinin de payı olduğunu düşünüyorum hatta. Yani hani ben bilmiyorum gerçekten anne öğretmen
Baba avukat diye biliyorum ben. Yani yanlış biliyorsam düzeltin. Hani eğitimli, okumuş, nasıl söyleyeyim, kendini bir şekilde geliştirmiş bir ailenin evlatları. Dışarıdan gözüken o. Gerçi şimdi okullarda öğretim oluyor, eğitim modu oluyor da yani bir yere kadar bir yerde aileden alıyorsunuz büyük bir eğitimi. Eğitime kısmını okulda öğretmenler bir yere kadar sonuç olarak eğitebilir. Öğretim daha ağırlıklı oluyor çünkü okullarda. O yüzden hani okumuş etmiş derken de bir yere kadar diyebiliyorum. Ne kadar okursan oku demek ki olmuyorsa olmuyormuş ki bakın evlatları bu şekilde olmuş. Yani hani artık bunu söyleyebiliyorum yani. Bu kadar yani olamaz, olmamalı. Çok çirkin yani nasıl en doğru şekilde kendimi ifade edebilirim onu bile hani çok seçerek konuşmaya çalışıyorum. Berbat ya. Yani berbat. Berbat ötesi hatta. İçim almıyor, midemi bulandırıyorlar. Size öyle söyleyeyim. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar paranız olursa olsun. Bakın, psikoloji bu şekildeyse, aile bu noktadaysa, bütün mutluluklar fake ise, şişme bir balon gibi ise, yani hiçbir anlamı yok. Oda dolusu paran olsun. Neye yarar mutlu olmadıktan sonra? Neticede yaşıyoruz ve ölüyoruz. Doğuyoruz, büyüyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Yani bir yere kadar. Dünyanın en zengin ailesi neydi? Rockefeller. Adam öldü gitti 80 yaşında. Sen istediğin kadar gençlerin kanını kendine enjekte et. Ne oldu? Öldün gitti 80 yaşında. Benim nenem öldü 90 yaşında. Giden psikoloji, giden yıllar, kötü hayat, mutsuz günler, şişme göstermelik mutluluklarla ancak kendi hayatını berbat edersin, yok edersin, bitirsin ki bu şekilde giderse zaten bitmiş diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki haberimize. Kredi kartlarından biliyorsunuz ki bir vergi alınacak. Yani bize ait olmayan para üzerinden bir vergi alınacak. 100.000 TL ve üzeri olan limitli kartlardan, kart sahiplerinden yılda bir defaya mahsus 750 TL'lik bir vergi alınacak. Şimdi Mustafa Sandal bunun üzerine gitmiş bir tweet atmış. Demiş ki işte ilk işim erkenden kalktım gittim. Kartın limitini 99.000 TL'ye düşürdüm diye çok ciddi anlamda bir tepki var. Bu bir ayrı konu, onu konuşacağız. Bu bir. İkincisi, tepki verenlerden biri de Sinan Akçıl 10 gün dayan 10 paket sigara içme, savunma sanayine o parayı ver demiş Sinan Akçıl. Şimdi birincisi Mustafa Sandal'a gelmek istiyorum. Daha doğrusu ben şu vergi olayına geleyim. Oradan başlayayım. Arkadaşlar şimdi benim buradaki düşüncem şu. Birincisi, bir ülke savunulacaksa eğer değil 750 TL, gücüm ne kadarsa sonuna kadar veririm. Yeter ki ülkem, vatanım, savunma sanayi en önemli şey. Bakın iki şey çok önemlidir. Eğitim ve savunma. Çünkü eğitmezsen eğer düşmana gerek kalmıyor. Kendi kendine o toplum bitirir. Savunma sanayi çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Tabii ki de bu ülkenin bir vatandaşı olarak ne gerekiyorsa savunma sanayini vermeye, yapmaya hazırım ama kredi kartlarından bana bu birazcık bu vergi zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi arşa çıkmış durumda. Yani biz zaten bu ülke için, bu ülkenin vatandaşı ve özellikle düşük gelirli vatandaşı çok büyük vergiler veriyor. Çok büyük bedeller ödüyor. Gerekirse bu ülkenin vatandaşı bu ülke için aç da kalır. Bakın ben de dahilim buna. Gerekirse aç da kalır. Bizim milletimiz öyle bir millet. Türk milleti öyle bir millet. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi kredi kartından alınacak olan vergiye gelecek olursak, kredi kartı demek zaten bizim olmayan para demek. Yani bizim olmayan para için bizden vergi talep ediliyor. Bu olay yanlış. Yani tuhaf. Yani bizim olmayan paradan bizden vergi isteniyor. Yani aklım almıyor. Mustafa Sandal'a geleceksek eğer, Mustafa Sandal'da tepkisi yanlış. En yüksek desteği vermesi gereken zaten sensin Mustafa Sandal. Yani sensin zaten hani gereken bütün desteği vermesi gereken. Çünkü sen bu ülkede önde gelen sanatçılarından birisin. Maddi imkanların da buna gayet de yeterli. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes de biliyor. Senin tepkin yanlış. Gelelim Sinan
Bakın bu haberdeki herkes ben yanlış buluyorum. Sinan Akçıl'a gelecek olursak hele toptan kün, yani toptan yanlışsın sen Sinan Akçıl. 10 gün dayan 10 paket sigara içme diyorsun. Sen 10 gün dayan 10 tane konser ver. Madem öyle sen de 10 tane konserini git savunma sanayine bağışla. Sevgili Sinan Akçıl. Hani sana da öyle bir cevap vereyim. Hani burada bu verginin çıkartılması da yanlış, savunma sanayine elbette destek verilmesi gerekiyor. 750 TL değil, gerekirse imkanı olan 750.000 de vermesi gerekiyor. 7500 TL de vermesi gerekiyor maddi imkanına göre. Ki bu ülkedeki en büyük parayı da bakın, desteği de, en büyük desteği de verenler durumu en kötü olanlar. En çok onlar, havaya bile vergi verenler arkadaşlar. Maalesef ki öyle yani. En yüksek desteği veren, çünkü zaten sayı olarak da en çok durumu en kötü olanlar. Artık orta kesim de kalmadı. Yani o sebepten dolayı hepsi birbirinden yanlış. Mustafa Sandal 750 TL değil, çok daha vermesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi Sinan Akçıl'la kesinlikle aynı şekilde. Ama bu verginin türü yanlış. Yani türü tuhaf. Ha şunu diyebilirim, tuhaftır, muhaftır. Sonuç olarak 100.000 ve üzeri kredi kartı olanlar zaten biraz daha maddi imkanları daha yüksek olanlar diyeceğim, ama bankalar da öyle değil. Eskiden 100 ve üzeri kart verilmiyordu ama artık bankalar onu da veriyor. Çünkü olabildiği kadar borçlandırmaya çalışıyor. Ve bankaların zaten en sevdiği borçlu tipi müşteri tipi, ya da öyle söyleyeyim, kartının asgarisini ödeyerek o bankadan devam edenler. Çünkü daha fazla faiz koyuyor, sürekli faiz koyuyor, sürekli faiz alıyor sizden. Vesaire vesaire. Yani burada bence herkesin farklı farklı yanlışları olduğunu düşünüyorum ve canlarım, ballarım, Afra ve Mert'imize gelmek istiyorum. Bizim aşk bahçelerimiz. Bakın ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Dedim ki dizi çekimleri başlar, aşk tekrar alevlenir. Ateşle barut yan yana durmaz. Ne demişler? Ateşle barut yan yana durmaz. Dememişler mi? Dizinin çekimleri başlamasıyla birlikte birbirlerini seviyorlar. Çünkü gözlerinden belli. Zaten birazcık da araya mesafenin, kilometrelerin girmesi, işte Afra'nın Amerika'ya gitmesiyle vesaire arkadaşlar, araya bir soğukluk girdi. Afra da orada tabii ailesiyle, arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkıyor falandır filandır. Ne oldu? Afra Türkiye'ye döndü. Çekimler başladı. Aynı masaya oturuldu. Aynı yan yana gelindi. Sahneler başladı arkadaşlar. Direkt başladı. Zaten bir çekimi olmuştu. Afra'ya Mert Ramazan Demir sorulmuştu. Orada Afra'nın gözlerinden ben direkt zaten olayı anladım arkadaşlar. Bakın direkt. Çok belliydi çünkü. Afra'nın yani gözlerinin böyle bir içi bir tuhaf parıldar yani, biz kadınların sevdiğimiz adamla adı geçince falan filan. Orada Afra'nınki çok belliydi. Tatile gitmişler birlikte, tenis oynamışlar. Ya o kadar yakışıyorlar ki. Afra da bir güzel olmuş. Kısa saçı vallahi ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Ben kısa saçı normalde hiç sevmem ama Afra'ya kısa saç da yakıştı. Yani o kadar yüzü güzel, o kadar böyle zengin, dolu bir yüzü var ki. Hatta fark ettiyseniz sosyal medyada birbirine takipler de başladı. Fark etmişsinizdir, zaten gündem olmuştu. İşte fotoğrafları beğenmeler, yorum yapmalar, cartlar, curtlar vesaire. Dizi de zaten yarın, yani şu an ben bu videoyu Perşembe çekiyorum arkadaşlar. Yetiştirebilirsem bugün paylaşacağım ama büyük ihtimalle yarına kalır diye düşünüyorum. Dizinin yeni bölümü de yayınlanacak. Yeni bölümüyle ilgili de 79'la ilgili zaten spoiler videomu paylaştım. Üzerine aslında eklemek istediklerim vardı. Bir shorts olmadı, paylaşırım ama ikinci fragman da yayınlandı. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, ben size zaten söylemiştim. Ferit'le Diyar'ın nikahının olacağını düşünmüyorum demiştim. Düğün oluyor ama yine nikah olamadan Ferit oradan ayrılıyor arkadaşlar. Aslında düğün olmuyor gibi bir şey, yani olamıyor gibi bir şey oluyor. Seyran'ın başına bir şey geldiği zaman Ferit şark diye koşuyor arkadaşlar. Seyran'ın peşinden. O sahnelerin hayal olmadığını sizinle söylemiştim. Kesinlikle hayal olmadı zaten. İkinci fragmanla birlikte belli oldu. Dizi bomba gibi devam ediyor. Aşk bomba gibi devam ediyor diyorum ve bir diğer Mert'e geçiyorum arkadaşlar. Serenay ve Mert'imize geçiyorum. Ayrıldılar mı, barıştılar mı? İlişki gerçek mi, yalan mı? Fake mi, değil mi? Bakın, hala söylüyorum. Mert'le Serenay evlense beni ilişkilerine inandıramayacaklar ama. Ya arkadaşlar, bilmiyorum. Yani ben inanamıyorum. Bu arada Serenay'ın saçlarıyla ilgili de yorum yapmak istiyorum gerçekten.
bu kadar güzel bir kadın. Yani çok beğeniyorum ben Serenay'ı. Böyle boyu, posu, zarafeti, duruşu, bakışı. Yani çok güzel bir kadın. Ama ancak kendine bu olmuş mu o saç ama ya? Serenay Sarıkaya gerçekten olmuş mu o saç? O saç ne? Yani çok güzel, yüzü çok güzel, çok gösterişli, aurası çok güzel bir kadın. Ay bilmiyorum, hiç beğenmedim. Acilen uzatması lazım. O güzelim saçları ne kadar güzeldi. Biliyorum hep aynı diyeceksiniz ama herkes de kendine göre güzel yani. Hani o da öyle güzel. Volüm verse anlarım. Ne bileyim kelebek kesim yapar, aslan yelesi yapar. Her şeyi anlarım ama küt diye buradan gitmesine ben hiç ama hiç yakıştıramadım. Hiç beğenmedim. Acilen uzatması gerekiyor. Genel olarak bu arada arkadaşlar, genel olarak ben boyu uzun kadınların biraz daha şu küt kesimleri ben pek yakıştırmıyorum. Hani yüzü farklı bir yüz hattı ona çok müsait olur, okey. Ama Serenay'ın yüz hattı bakın mesela bana da hiç yakışmaz. Şöyle düşünüyorum, şöyle bir saç. Bakın şöyle kapatayım bir. Yakışmaz yani, olmaz. Olmaz. Yani ben bilmiyorum. Ay ben hiç yakıştıramadım valla. Gelelim Mert ve Serenay aşkına. Arkadaşlar şimdi ayrılmadılar. İlişki vardı yoktu falan filan. Tabii ki de ayrıldılar diye haber çıkacak. Olmayan ilişkinin ayrılması. İlişki yok ki ayrılsınlar. Ama tabii ki de ayrıldılar diye haber çıkacak. Mert'in şarkısı çıkacak. Konserlerin satışı düşmüştür. Yani bir gündeme tekrar bir gelmesi lazımdır. Ayrıldılar diye şak diye haberi tabii ki de basacaklar sayfa sayfa. Sonra tekrar ayrıldılar mı diye gündem olacak. Şak diye sonra bir haber barıştılar haberi. Al sana ikinci gündem. Bir taşta iki kuş. Bir taşta iki kuş değil mi bu şimdi? Yani Mert şarkı çıkartıyormuş. Yani Serenay bilmiyorum ama Mert Ramazan Demir'i aldı şuradan. Kamerada yani şöyle bakayım. Şuradan al bakın şuraya çıkardı. Şöyle şuraya çıkardı Mert aldı. Yani bilmiyorum ben konserine hiç gitmedim. Gidenlerden yani giden arkadaşlarım oldu. Beğenen var beğenmeyen var ama beğenmeyen çok daha yüksek arkadaşlar. Beğenenler biraz daha hani bu fan olanlar hani böyle bir tapan bir kesim vardır ya o fanlar yani hani yüksek oranda fanlar. Ama bir dinleyici olarak gitmek isteyen birilerinin hani fazla beğeneceğini düşünmüyorum. Şimdi bir şey de demek istemiyorum çünkü ben gitmedim. Gitmediğim için şimdi yanlış bir yönlendirme de yapmak istemiyorum. Tabii ki de bir şans vermek lazımdır. İlla ki bilemiyorum ama dediğim gibi ben kesinlikle bu ilişkinin ilişki olduğuna hiç inanmamıştım. Zaten biliyorsunuz. O yüzden ayrıldı haberine de inanmıyorum. Üzgünüm. Çok üzülerek. Ama merak etmeyin bu konuda fazla yıpratacağımı düşünmüyorum kendimde. Ama tabii ki de ayrılık haberi çıkacak. Tabii ki de sonrasında barıştı haberi çıkacaktır. Birlikte tatile gittiler. Güzel fotoğraflar falan paylaştılar. Beğeniler vesaire devam ediyor ama hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde ben bu ilişkinin gerçek olduğuna hiç inanamadım. İnanmıyorum ve resmi olarak nikah kıysalar bile neredeyse inanmayacağım yani o şekilde söyleyeyim. Şimdi canlarım ciğerlerim haberlere bakıyorum. Atladığımız bir haber var mı arkadaşlar? Bu arada Dilan Polat biliyorsunuz sosyal medyada palları küldür paylaşımlarına devam ediyor. Şiddet gördüğüne dair vesaire haberler çıktı. Onun bir üzerinden geçeyim çıtır konu olarak. Ya ben arkadaşlar Dilan'ın şiddet gördüğünü düşünmüyorum. Dilan şiddet görse bunu susacak bir kadın mı? Belli bir düzeyde bence susacak bir kadın bu arada. Onu da söylemiş olayım. Ama çok ileri boyutta asla susacağını düşünmüyorum. Kendi sussa buna ailesinin yani kardeşlerinin, Sıla'nın falan müsaade edeceğini düşünmüyorum. Kendi evinde eşiyle de ufak tartışmalar yaşamış olabilirler. Çünkü bildiğim kadarıyla Engin'in sosyal medyada Dilan'ın bu şekilde aktif olmasını istediğini istemediğini düşünüyorum. İstemediğini biliyorum. Yani zaten haberlerde zaten çıktı biliyorsunuz ki ama hani dışa şu an serbest ama genel olarak sosyal medyada böyle devam hani etmesini istemediğini düşünüyorum ama yani öyle bir hesap, öyle bir sosyal medya hesabında da bir yerde bir şekilde bir paylaşım yapmak istemesini de anlayabiliyorum. Çünkü bir görüntülenmesini geçen paylaşmış. 3 milyar gösterimi. 3 milyar ne demek? Milyonlar izleniyor storyleri. Yani
Ben bizim insanımıza da şaşırıyorum açıkçası. Yalan yok arkadaşlar. Yani Dilan Polat kim? Bu ülkede ne yapmış? Bakın, sanatçı mı? Şarkıcı mı? Yeteneği mi var? Bu kadın ne yapıyor? Yani bu kadın ne yapıyor ya, yani bu kadar? Influencer olarak hadi düşünelim. Ne yapıyor? Çok cilde çok faydalı içerik mi paylaşıyor? Paylaştığı şeyleri ben gördüm arkadaşlar. Onlar cilde iyi gelen şeyler değil. Yani bir tane bir ürün paylaşmış. Neydi o kabak keseli yüzü sabunlu kabak keseli yüz şeyleri olur. Onlar zararlı cilde arkadaşlar. Cilt bariyerini onlar çizer bir kere yani. Hani bunu en ciltten anlamayan, en bilmeyen bile bunu şeydir yani. Hani o tarturt yüzünü paylaşacak şeyler falan. Onlar değil. Kıyafet videolarıdır vesaire. Hani bir influence etmiyor yani takipçilerine. Normal şeyini paylaşıyor. İşte ona tükürüyor. Bunu adam akıllı bir paylaşımı da yok. Ben inanamıyorum. Yani ben çok orijinal bir kadın. Bu arada bak tepkileri falan filan. Çok orijinal bir tip. Buna katılıyorum ama influencer değil. Mesela bir story paylaşmış. AVM'ye gidiyor İstanbul'da, böyle bir çok bilindik bir AVM'ye gidiyor ama hani şey değil yani, bayağı şehrin göbeğinde Kadıköy'de bir AVM, anlamışsınızdır. Ben inanamadım. Kadın adım attığı yerde herkes fotoğraf çekinmek istiyor. Oyuncu değil, şarkıcı değil, bir sanatçı değil, ne bileyim ressam değil, dansçı değil, tiyatrocu değil, bir şey değil yani. Ben o kitleye inanamıyorum. Dilan'ın orada aktif olmak istemesi ve bağımlısı olması sosyal medyanın. Bunu da anlayabiliyorum yani. Çünkü o kadar takipçi, o kadar kitle. O şekilde olması da çok normal. Engin'in dediğim gibi şiddet gösterdiğini kesinlikle düşünmüyorum. Engin'den ayrılacaklarını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Engin Polat hani bu kadar çok yükseldiyse ve bir varlığa sahip olduysa, belki içeri girmelerinde suçlu belki Dilan'dır. Ama bu zenginliğin sebebi de yine Dilan'dır hani bir yerde. O sebepten dolayı bu güzellik merkezlerinde Dilan Polat adına zaten ilk şey oldu. Vesaire vesaire, dediğim gibi şiddet olduğunu ben düşünmüyorum. Ayrılma olayında Dilan'la ilgili düşünmüyorum. Dilan'a da hala şok oluyorum. Acaba Bahar kardeşler de Dilan böyle gündemden düşmüyor diye mi acaba böyle bir iddia? Onlar çünkü her zaman biliyorsunuz en çirkin haliyle konulara dahil oldukları için abla kardeş. Acaba diyorum Dilan bu kadar gündemken Baharlar da bundan dolayı mı böyle iddialarla ortaya sürdüler kendilerini falan filan diye düşünmüyor değilim yani. Canlarım bağlarım, benim anlatacaklarım bu kadar. Gündemde şu an dikkatimi çekenler bunlar. Sizin fikirleriniz neler? Yorumlara yazın lütfen. Bu arada bir diziye daha başlamak istiyorum. Kanalda yorumuna girmek istiyorum. Dizilere şöyle bir baktım. Birkaç bölüm bekledim. Ama sizin istediğiniz yorumlamamı, analizle böyle spoiler açmayırsanız bir dizi var mı? Onu da yorumlara yazın. Magazinle ilgili de yorumlarınız neler, gündemle ilgili. Yorumlarda buluşalım diyorum canlarım. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.